Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meryem Top. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Sorumuza başlamak istiyorum. Buyurun. Genital estetik nedir? Hangi durumlarda uygulanır? Hastalar hangi şikayetleriyle gelir size? Genital estetik aslında bizim kadınlarda dış genital bölgenin yeniden yapılandırılması, restorasyonu, doğal, özgün haline döndürülmesi işlemidir. Bazen bu yapılandırmanın sebebi geçirilmiş doğumlara, kilo alıp verme durumlarına veya geçirilmiş travmalara bağlı ortaya çıkan deformiteler nedeniyle olabilir. Bazen de hastamızın yapısal doğuştan meydana gelen asimetri gibi bozukluklarına bağlı yapılabilmektedir. Hastalar bize genellikle kendilerinde dış genital bölgede özgüven eksikliği, kendi görüntüleriyle barışamama haliyle başvururlar. Genellikle eşleriyle ilişkiye girerken karanlık bir ortamda ilişkiye girmeyi tercih ederler. Çünkü genital bölgelerin görünmesini istemezler ya da kendileri aynada gördükleri zaman mutsuz olurlar. Veya iç dudaklarda normalden fazla bir uzunluk söz konusuysa iç çamaşırına sürtünme, dar bir kıyafet giydiğinde sürtünme gibi hissiyatla başvurabilirler. Geçmeyen, altta bakteriyel bir sebep olmadan veya mantar enfeksiyonu olmadan geçmeyen uzun süreli ve yoğun akıntı şikayetiyle başvurabilmekteler. İlişkide vajendan gaz gelmesi, ses gelmesi gibi şikayetlerle başvurabilmekteler. Ve bunun doğrultusunda da bizler hastanın muayenesi sonrasında vajinoplasti yani vajinanın yeniden yapılandırılması, labioplasti yani küçük dudakların yeniden yapılandırılması veya dolgu işlemleri büyük dudakların kaybolan hacmini yerine koymak amacıyla karın bölgesinden tercihen alınan yağ dokusuyla veya diğer dolgu malzemeleriyle doldurularak büyük dudakların daha hacimli hale getirilmesi veya klitoris estetiği gibi işlemleri uygulayabilmekteyiz. Yani her zaman aslında sağlık şikayetiyle gelmiyorlar. Tamamen estetik amaçlı da değil mi? Evet, estetik görünüm nedeniyle de gelebilirler ancak sağlık şikayetleri de eşlik edebilmekte. Evet. Hocam laparoskopik cerrahi nedir? Avantajları nelerdir? Laparoskopik cerrahi halk arasında kapalı yöntemli ameliyat olarak adlandırılan bir cerrahi çeşidi aslında. Bizim kadın doğum pratiğinde kullandığımızda genellikle tercihen göbek bölgesinden 1 santimlik kesiyle öncelikle karın içerisinde bir laparoskop dediğimiz kamera beraberinde kamera içeren aletle girdiğimiz, karın içerisini bir gazla şişirdiğimiz ve sonrasında karnın alt bölgesinden, göbeğin yan taraf hizalarından genellikle gereklilik haline göre karar verilir. 2 veya 3 tane daha birer santimlik kesilerle ek portlar girilir. Delikler açılarak oradan aletlerin girebilmesi için portlar yerleştirdiğimiz ve tamamen kapalı yöntemle kamera eşliğinde kullandığımız kapalı cerrahi yöntemdir. Rahim alma ameliyatlarında kullanılabilir, miyom ameliyatlarında kullanılabilir, yumurtalı kist ameliyatlarında kullanılabilir, tüplerin bağlanmasında kullanılabilir. Hatta kanser cerrahilerinde de cerrahın deneyimine bağlı olarak hastanın ihtiyacı doğrultusunda kullanılabilmektedir. Ve aynı zamanda daha az enfeksiyon, daha kısa hastanede kalış süresi gibi, hastanın daha hızlı iyileşmeye adaptasyonu gibi avantajları vardır bizim açımızdan da. Evet. Peki idrar kaçırma, mesane, rahim sarkmasında ne yapılıyor? İdrar kaçırmada hastanın başvurusunda idrar kaçırmayı biz tipleri ayırırız aslında. Stres tip, urge inkontinans dediğimiz taşma tarzında veya mix inkontinans dediğimiz hem stres hem de taşma tipindeki idrar kaçırma tiplerini biz hastanın şikayetine ve muayenesine göre ayırabilmekteyiz ve bu tiplerine göre bazen ilaç tedavisiyle bazen de cerrahi tedavilerle idrar kaçırma tedavi edilebilmekte. Beraberinde rahim mesane sarkması olabilmekte, eşlik eden özellikle idrar kaçırma ile birlikte. Bu durumlarda yine vajinal yoldan yani karından bir kesi olmadan genellikle sarkan mesanenin toparlanması, eski yerine konumlandırılması ve aynı zamanda da hastanın yaşına göre, gebelik beklentisi olup olmamasına göre rahmin asılması veyahut da rahimin alınması şeklinde ameliyatlar planlanabilmekte. Hocam ben de bir hekim olarak son dönemler çok duyuyorum. Bu HPV, Human Papillomavirüs aşısı. Evet. Özellikle kimler aşı olmalı? Aşının bizdeki koruyuculuğu nedir? Şöyle, HPV virüsü cinsel yolla bulaşan bir virüs aslında ve bizim vücudumuza herhangi bir şekilde bulaştığında da latent halde dediğimiz yani uyku halinde kalabiliyor ve bizim bir şekilde bağışıklığımız düştüğünde veya virüsün bulaşan tipine göre, viral yükünün fazlalığına göre farklı şeyler yapabilmekte. Yani 6-11 tipi kondilom dediğimiz sihirlere sebep olabiliyorken genital bölgede 16-18 gibi tipleri de şiddetli tipleri ve bunlar da genellikle kadınlarda rahim ağzı kanserine, erkeklerde
erkeklerde de penis kanserine sebep olabilmekte. Dolayısıyla elimizde aşısı mevcut. Özellikle şu son dönemde Ocak ayından itibaren 9'lu tipi de Türkiye'ye gelmiş durumda. Bu aşı 3 doz şeklinde uygulanıyor. 14 yaşından sonra 3 doz, 9-14 yaş aralığında da 2 doz şeklinde uygulanabilmekte. Tüm bireylere, kadın ve erkek tüm bireylere uygulanabilmekte. Hastanın 40 yaşında olması uygulamasına engel değil. Genellikle hani bizim kitabi bilgi, literatür bilgimiz 9-29 yaş şeklinde geçer. Fakat hani bu ortalama cinsel aktif dönemi kapsadığı için olan bir sınıflandırmadır. Ancak günümüzde artık onkologların pratiğinde de mümkün olduğunca aşıya yönlendirme arttı. Çünkü dediğim gibi HPV virüsünün bulaşı olması halinde her hastada değil, tabii ki bulaşı olup hiçbir şekilde hastada bir kanser olmayabilir, rahim ağzında veya peniste herhangi bir lezyon yapmayabilir. Ancak kansere sebep olan hastalarda olduğu için ve bundan bir aşıyla korunabilmek mümkün olduğu için bizler hastalarımızı mümkün olan en uygun süreçte aşıya yönlendiriyoruz. Tüm bireylere de uygulanabilmekte. Peki miyomlar ne zaman ameliyat edilmelidir? Miyomlar hastada yaptığı şikayete göre öncelikle biz ameliyat kararı veriyoruz. Hastada eğer yoğun adet kanamaları var ve biz hastayı medikal olarak yani öncelikle ilaç tedavisi veya diğer alternatif tedavilerle tedavi ettiğimizde kontrol altına alamıyorsak veya miyomun takiplerinde, boyutunda 6 ay veya 1 yıl gibi takip sürecinde bir anda 1,5-2 katlık bir artış görüyorsak, miyom görüntü itibariyle bize ultrasonda homojen olması veya görüntünün daha heterojen dediğimiz yani birden fazla yapı şeklinde olması bize genellikle hani miyomların sarkom dediğimiz aslında hani kötü huylu halk arasındaki ifadesiyle sarkom olabileceğini düşündürebilmekte. Hani bu durumda böyle bir şüphemiz varsa veya miyomun yerleşimine bağlı eğer rahmin ön tarafındaysa ve büyük bir miyomsa hastada karın ağrısı yapabilir, sık idrara çıkma yapabilir, idrarı tam boşaltamama hissi yapabilir. Arkadaysa bağırsaklara bası yaptığı için sürekli kabızlık veya büyük tuvaletin rahat yapamama gibi şikayetlere sebep olabilir veya sadece karın ağrısına sebep olabilir. Hastanın şikayetine, takiplerde kanamaların kontrol altına alınıp alınamamasına göre ve dediğim gibi takiplerdeki 1,5-2 kat boyut artışlarına rastladığımızda miyomları ameliyat edebilmekteyiz. Peki hocam son dönem çok trend uygulamalardan biri yine genital estetik. Biraz bahsettik, konuyu açtık ama en sık istenen uygulama hangisi? En sık istenen uygulama aslında labioplastiler. Yani küçük dudaklarda, boyutlarda küçülme ve genellikle işte beraberinde de bu yapıldığında büyük dudaklarda genelde dolgu uygulamaları yapıyoruz. Tabii şu an medyada gerek sosyal medyada sıklıkla işte bir Barbie vajina, Barbie görünüm şeklinde bir algı artık dilimizde oturdu, halk arasında da oturmaya başladı. Yani ideal bir vajina vulva görünümü yok aslında. Hani birden fazla görünüm var ama bizim hani ortalama idealize ettiğimiz şeyde büyük dudakların küçük dudaklara oranla biraz daha dolgun olduğu, küçük dudakların daha içeride tam %100 görünür olmadığı ve aynı zamanda klitoris dediğimiz kadının cinsel ilişki esnasında haz almasını sağlayan yapının da hani baş kısmının belli bir oranda yani 2/3 veya 1/3 oranında görünebilir halde olması gerekir ki tıbbi olarak da hasta ilişki esnasında zevk alabilsin, haz alabilsin. Bizim amacımız yani cerrahide hedeflediğimiz aslında bu oluyor. Vajinoplastide de genelde çok doğum yapmış, özellikle normal doğum yapmış bayanlarda 40 yaş civarında veya 30'lu yaşlardan sonra ilişki esnasında vajinamdan gaz geliyor veya eşim benim vajinamı hissetmiyor şeklinde bildirimlerle bize başvuruyorlar. Burada da tabii ki doğum esnasında bebeğin doğum kanalından geçerken, vajinadan geçerken normalde olması gereken yani üstte vajina, arkada bağırsaklar, hani rektum dediğimiz organımız var ve arada bizim rektovajinal fasya dediğimiz yani fasyamız, oradaki gerimi sağlayan doğal bir dokumuz var. Bu doku doğumda doğal olarak kendiliğinden kopuyor ve koptuğu zaman oradaki o vajin mukozasını ve rektumun yapışkan bir bütün, sert bir halde kalma durumunu bozuyor. Ve dolayısıyla o membranda diyelim ya da o zarda, o yapıda bir gevşeklik, gereğinden fazla bir elastikiyet ve adeta bir çökme görüyoruz. Biz zaten muayenede de gözümüze gördüğümüz bu oluyor. Bu durumlarda hastada ilişki esnasında gerçekten vajenden gaz gelmesi gibi şeylerle bize gelebiliyor. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.
8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meryem Top'tu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.